Cyberpunk şarkısının son halini dinledikten sonra yapımına ve uygulama kriterlerine geçelim. Uygulama ekranları var. Aynı seslerle çalışmamız hiç şart değil. Elinizde olan seslerle veya pluginlerle uygulama yapabilirsiniz. İzlediğinizi baz alarak da kendi bestenize siz yön verin. Projenin temposu 83 BPM ve anahtarı D minör. Izgara ayarım 3/4'lük step şeklinde, yani triplet isimli üçleme hareketlerinin olabilmesi için bunu seçtim. Çok kısa bir ana fikir hecesi karaladım ama cümleye dökmedim. Bu heceyi cümleye çevirip ana fikri ve bana ilham verecek gidişatı belirledim. Ana fikir kalıbım bu oldu. Massive X pluginindeki 4am Cat Bass sesini az, iç dinamikleri göz önünde bulundurup yazdım. Orkestrayı belli bir oranda ve biraz da rastgele hazırladım denebilir. Yani enstrüman listem baştan belliydi. İkinci hareket Spitfire Audio'nun Mercury adlı plugininden gergin ve basit bir ses kullanmak. Karanlık bir intro inşa edebilmek için çok ufak bir detay olacaktı. Mercury AD Blast sesini olduğu gibi aldım ve kullandım. Ana fikri E tuşunda kurduğum için bunu da E tuşu üstünde yazdım. Sonra flex açtım. Histibe Electronica paketinden Distorted Program sesine yönelip filtre modülüne ait zarf ayarlarını istediğim bir sonuç duyana kadar kurcaladım. Amacım cızırtıdan yola çıkarak biraz daha karakter sahibi, biraz daha dolgunluğu olan bir elektro ses meydana getirmekti. Bu ses ana fikre destek veren veya onu güçlendiren bir ses olacaktı. Delay ve reverb modüllerini kapadım.
Bu sese uzun süreli bir low pass filtre otomasyonu uygulayıp tüm sonucu sample haline getirmek istedim. Önce low pass'in başlangıç noktasını belirledim. Ardından da otomasyon çizelgesini oluşturdum. Filtre yüzünden oluşan rezonans cızırtılarını hafif azaltmak adına sesin çıkış seviyesini biraz kıstım. Flex penceresine bakıp bir iki şey daha olabilir mi diye düşünürken aggression düğmesini açıp sesi biraz daha çıldırtmak istedim. Sonra playlist'te MIDI yapısı olarak duran ses ile otomasyonu seçtim. Playlist ayarlarından Tools ve oradaki Consolidate Playlist Selection ve From Selection Start ayarını yaparak şarkının bu noktasındaki her veriyi sample haline getirmeye başladım. Ve master kanalındaki efektleri bu sample'a aktarmasını istemedim. Bir kick seçtim, introda yer alıp ritmin genel yapısı ile ilgili ufak bir tüyo verebilmesi için. Kick'in basslarını kıstım, introda güçlü olmasını istemedim. Kick'in pattern listesindeki kartına sağ tıklayıp Quick Render as Audio Clip dedim ve bunu da sample haline getirdim. Ve hafif bir fade in hareketi uyguladım. Ana fikri üstlenen Massive X'teki sesin akordunun bozuk olduğunu saptadım. Tuşu yansıtmayan bir durumdaydı. Akordu düzelttim. Sonra introyu oluşturmaya başladım. Ana fikri, gidişi ve bağlanışı kurgulamaya çalıştım. Introda düşük ve derin basları temsil etmesi adına hazır tuttuğum sese geçtim. Bu ses şimdilik çok olmasa da intro için hafif bir kütle katabilirdi. Sesin kaynağı Native Instruments'in Conflux adlı plugin'i. Sesin adı da Carnage Hall. Üstünde ayar yapıp tonunu bas alanlara hapsetmeye çalıştım, boğuklaşması için. Bunu da sample haline getirip muntazam biçimde sıralamak ve ritim tutmalarını sağlamak istedim. Sonra ana fikri intronun dibine koyup aralarındaki alakayı test ettim. Bir köprüye ihtiyaç var mı yok mu? Bence var. En azından benim bestemde olmuş.
Ana fikri daha güçlü ve geniş kılmak adına Native Instruments'ın Nacht pluginindeki ClickOps sesini kullanarak biraz daha farklı vurgular yaratmaya çalıştım. Ana fikri uzatıp son tarafına ufak bir ritmik motif ekledim. Sıra gövdeye ait kicklere geldi. Notasyon basitti ama kick duyulmadı. Başka kick seçtim. Punch'ları vurgulamak için bir kick daha seçip üst üste yerleştirdim. Çok hafif bir volüm ayarı yaptım ama mix amaçlı değil. Duyumu bozmamak adına bu. Son olarak ikisi arasındaki bütünlüğü korumak adına birinden bas silip diğerinden de tiz atmak istedim. Ritmin bir yerinde farklı bir şeye geçiyoruz hissi vermek istedim. Ayrıca ana fikre eklediğim motifi renklendirmek adına ince tuşları da kullandım. Ve bu noktada şarkının gövdesinde kullanacağım sub sesini devreye soktum. Şarkı başlıyor hissi vermesi için. Sub için Flex'in 808 Bounced sesini kullandım ve hafif low pass filtresi uygulayıp iyice sıkıştırdım. Köprü kısmı için atmosfer görevi gören bir ses lazım diye sezdim. Native Instruments'ın Ashlight pluginindeki Bell Stinger sesini burada kullandım. Son olarak Carbon Electra pluginindeki Sidechain Lead adlı dokusal yapıyı bir hareket unsuru olarak kullanmak istedim. Yukarı aşağı hareketler yapıyordu. Bu da aslında besteye biraz hizmet ediyordu. Bu Cyberpunk projesini seri biçiminde sunuyorum ve anlatmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Eğer bir tür tarz isteğiniz olursa değerlendiririm. Türlerin mesela bir sanatçıyı örnek göstererek yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.